Yeditepe'den yankılar. Programı hazırlayan ve sunan Baki Suha Ediboğlu. Teknik prodüksiyon Cemil Kıvanç. Sevgili dinleyiciler, bu hafta yolumuz Bakırköy'e düştü. Bakırköy'de hepinizin çok sevdiğiniz, oyunlarını yıllar yılı zevkle izlediğiniz Mehmet Karaca'nın evindeyiz. Sükûn içinde minnacık, sevimli bir ev. Üstada soruyorum. İstanbul'un en çok hangi semtini seversin Mehmetciğim? Bakişim, vallahi ben Bakırköy'ünü çok severim. Bakırköy'ün ilkbaharı, sonbaharı, yani bilhassa sonbaharını çok severim. Bakırköy'ünde bir sabah olur. O birbirinin içine girmiş renkler insana neler söyler tasavvur edemez. Sonra akşam, bundan evvel balığa falan çıkardık 3-4 sene evvel. Evet. Şimdi çıkamıyoruz, ihtiyarladık. Estağfurullah. Rica ederim. Balığa çıktığım vakit o balıkçıların galiban dedikleri, Evet. güneş batmak üzere denize vurur kızıl kızıl. O zaman oltayı elimden bırakır, ona dalardım. Yani akşamüstü gariban yerine gariban derler onlar. Evet. Sen de aynı onlar gibi söylüyorsun. Evet, evet. Oltayı bırakır, dalar ve Alexer, akşamları da balığa çıktığım vakit küçük bir rakı alırdım yanıma. O galibana kendimi kaptırır, hafif hafif demlenirdim. Çok güzel. İstanbul'da ilk aşkın hangi semtte oldu üstadım? Şimdi Totoğan'ın burada olmadığına göre rahatça söyleyebilirsin. Tiyatroda mı şu anda? Evet, tiyatroda, provada. Zaten birbirimizi görmemize imkan olmuyor. Ya onun provası benim oyunum, ya onun oyunu benim provam oluyor. Geçenlerde gayet güzel bir şey oldu. Bir hafta birbirimizi göremedik. Ben kapının üstüne, yatak odasının kapısının üstüne bir kağıt yazdım. Refikam kaybolmuştur, bilenler insaniyet namına haber versinler. Çok güzel. Çok güzel. Öyleyse rahatça bu mazideki aşkınızı anlatabilirsiniz. Anlatabilirim. Vallahi ben Bakiciğim, aşksız yaşadığım günümü ömrüme mahsup etmem. Evet. Bunların arasında değil de bir tanesi var ki unutmama imkan olmayan bir aşk. Öylesine bir aşk ki hem platonik hem de dramatik. Evet. Bana 12-13 yaşındayım o zamanlar. Nur Osmaniye'de oturuyoruz. Karşımızda bir komşumuz var. Onun da bir kızı var. Adı Hacer. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hala Hacer ismini duyduğum veya söylediğim zaman heyecanlanırım. Evet. Heyecanlanırım. Hem öylesine heyecanlanırım ki içimden bir şey kopar, böyle hançeremde düğümlenir. Bir tuhaf olurum. Evet, bu Hacer'i pek severim. O da beni sever diye. Çocukluk aşk, ilk aşkım olacak herhalde. Evet. Evlerinde bir cumbası var, parmaklıklı. Eski evlerin cumbalarının ortasında bir delik olurdu da saksı falan kollardı sulandığı zaman, sular sokağa aksın diye. Hangi semtteydi Mehmetciğim bu? Nur Osmaniye'de. Nur Osmaniye'de. Nur Osmaniye'de. O cumbanın altından geçerim, o da cumbanın o saksı konacak deliğinden mektubu atar, alırım, mektebe giderim. Güzel. Mektebe gider gitmez ilk işim mektubu okumak. Hemen ayak yoluna, affedersin, gider okurum. Evet. Teneffüste hemen cevabını yazar, mektepten dönerken de Hacer'in kapısının kenarındaki oluğa kordum. Bazı akşamlar, bilhassa perşembe akşamları, ertesi gün mektep yok, cuma, annemle misafirlik gideriz onlara, onlar da bize gelirler ya. Evet. O kaçamak bakışlar, o kızarışlar, içimi yakan bir sıcaklığı hala şimdi duyar gibi oluyorum vallahi lazım. Sanki herkes bize bakıyormuş gibi gelir insana canım. Bir el sürtünmesi yahut bir ders mevzu içinde yan yana gelirsek dünyalar bizim olur. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi olurdu. Neyse. İş meydana çıktı. Annem mütehassıp bir kadın. O kızı katiyen sana almam dedi. Hatta o kadar ki
beni mutfaktaki sarnıca sallandırdı. Allah Allah. Ya muazzam bir kadındı, Allah rahmet eylesin, otoriter. Evet. Almayışının sebebi de kız yarı beline kadar sarkıyormuş pencereden, yoğurtçuyu çağırıyormuş. Ha, o devre göre hafif bir taze. Evet. Biz kızı alamadık. İçimize dağı derun oldu, başkası aldı. Biz de mahalle delikanlısıyız ya, o zamanlar sözüm ona. Evet. Derken düğünden ne kız uçtu gitti. Düğün gecesi damat beyi camiden getirdik, gerdeğe koyacaklar. Benden kaçmıyorlar kadınlar pek. Çocuk falan sayıyorlar herhalde. Evet. Ben her yere girip çıkıyorum düğün evinde. Hacer gitti diye de içim burkulu. İçim burkulu ama valide korkulu. Ne haddi mi? Bir ara Hacer'le sofada karşılaştık. Damada şerbet götürüyor. Ben de son defa göreyim diye merdivenin kenarına saklanmışım. Gördü beni. Siyah kömür kömür gözleri vardı. O gözlerini devire devire bana bir Allah'ından bul dedi bak işi. O ton, o ses hala kulaklarımda. Yürekten. Yanık. Evet. Bu kısmı Hacer'le olan aşkımın platonik tarafı. Evet. Şimdi dramatik tarafını anlatayım. O da mı var? O da var, o da var. Evet. Bak Hacer söz olunca dilime vuruyor da çok konuşuyorum. Sıkıyorsam anlatmayayım. Yo, çok tatlı anlatıyorsun. Biz o evden çıktık, başka yere taşındık. Annem beni döverek evlendirdi. Hacer'i unutayım diye. 18'imde evlendim, hem görmeden bilmeden aldım. Valide ölünce de karıyı boşadım. Evet. Zaten başımda kabak yerleri esmeye başlamış. Sahne, amatörlük falan filan derken aktör oldum. Aradan 20 sene falan geçti. Fakat gel gör ki Hacer beni unutmamış. Evet. Bir gün çakmakçılar yokuşundan yukarıya çıkıyorum. Karşıdan da siyah mantolu bir kadın geliyor. Hacer'e benziyor dememe kalmadan o Mehmet diye karşıma dikildi. Utanmazsak sokakta öpüşeceğiz. Evet. Yürümeye başladık. O zaman Beyazıt Meydanı bu kadar anlamadığım şekilde modern değildi. Evet. Havuz vardı, etrafında kanepeler vardı. Herkes gider, dinlenir, nefes alırdı. Biz de o bankolardan birine oturduk. Fakat konuşamıyoruz bir türlü. Eski aşkın heyecanı yahut sonraların hicabı içindeyiz galiba. Biz uzatmayalım, bu buluşmalarımız devam etti. Nihayet Hacer'in evlere, çamaşıra, temizliğe gittiğini ve benim hayatımı uzaktan adım adım takip ettiğini, nerede oynarsam gelip seyrettiğini, hatta tiyatroda makyajımı silip çıkışıma kadar beklediğini öğrendim. Eski aşk yeniden alevlendi, ateş de bacayı sardı. Biz bu işi devam ettirmeye başladık. Evet. İlk kocasından 2 tane çocuğu varmış. Biri 14 yaşında, biri 9 yaşında. Hacer, bütün bu konuşmalarımız esnasında bana oturduğu yeri bir türlü söylemiyor. Evet. Adres verme. Vermiyor hatta, nerede oturduğunu söylemiyor. Gururlu bir kadındı. Nihayet ben Hacer'le evlenmeye karar verdim. Ve gittim Nur Osmaniye'de ilk aşkımızın başladığı yerde bir ev tuttum. Aa, çok güzel. Bu sürprizimi kendisine söyledim akşam üzeri. Evet. Evi de süpürgesinden tavasına kadar döşedim dayadım. Hiçbir şey eksik değil. Bu sürprizimi söyleyince çok heyecanlandı. Dedim ki, Hacer yarın gelip seni alacağım. Ama adresini söylemedin, adresini söyle dedim. Adresini de bana söyledi. O Topkapı içerisinde teneke mahalleleri vardı eskiden. Evet, evet. Orada oturuyormuş fukara, onun için söylemek istemiyormuş. Evet, evet. Ertesi gün arabayla gittim. Mahallede bir karışıklık falan. Bir kadına sordum. Hacer Hanım nerede oturur dedim. Kadıncağız 2 gözü 2 çeşme. Ah sormayın beyefendi dedi. Hacer dün gece öldü, kaldırdılar. Aman yarabbim. Ya yürüdüm, kapıyı çaldım. Bana kapıyı küçük bir kız açtı. Başınız sağ olsun yavrum dedim. Kız ağlayarak, annem dün akşam bir amca sizi arayacak. Artık rahata kavuşacağız dedi. Yoksa o amca siz misiniz demez mi? İşte o gün bugün Hacer ismini duyar duymaz bir tuhaf olurum bakıcım. Evet. Bu suali sorduğum için özür dilerim. Rica Seni ederim. hem hüzünlendirdim ama zevkli bir hatıra. Ya. Aşk. Onun için hafif bir sual soracağım. Rica şimdi. ederim buyurun.
İstanbul'un hangi mevsimini seversin üstadım? Sonbahar. Sonbahar mı? Sonbaharını pek severim. Sonbahar beni tabiata aşık eder. Evet. Ve içime bir hüzün çöker sonbaharda. Sonra İstanbul'un sonbaharı da hakikaten o kadar güzeldir ki... Yani insan sonbaharda eğer aşk diye bir şey tanımamışsa sonbaharda muhakkak aşık olur. Doğru, haklısın. Peki, tiyatro hayatın hangi yılda ve nasıl başladı? Bu sual biraz klasik sual ama... ...bir sahne insanına da sorulması zaruri. Peki, onu da anlatayım canım. Lütfen. Ne olacak? Tiyatroya bakayım, ben 1924'te heves ettim. Evet. Tiyatro tarihinde de geçer Ferah sezonu 1925'te. Evet, evet. O zaman bir Ramazan, Ertuğrul Muhsin arkadaşları Ferah tiyatrosunda temsiller veriyorlar. Raşit Rıza da Paris'ten Eliz Binemiciyan'ı getirmiş. O da Darülbedai diye Fransız tiyatrosunda, şimdiki Ses tiyatrosunda temsiller veriyor. Ben Ertuğrul Muhsin Bey'e müracaat ettim. Kadro dolu alamayız dedi. Evet. Biz de ne yapalım? Hevesimiz var mesleğe karşı. Tuttuk Topkapı Mahfili'nde. Daha aklıma gelmiyor. Böyle bir iki kulüp daha vardı o zaman. Tiyatro kolları vardı. Oralarda çalışmaya başladık. Evet. Hani ateşimizi böyle söndürelim dedik. Şüphesiz. Fakat bu ateş değil, volkan. O zaman da dükkan tezgah var. Evet. Onu da bıraktık. 1927'de Tepebaşı Tiyatrosu'nda Aşot Efendi'nin yaptığı bir kumpanyaya girdim. Orada çalışmaya başladım. İlk rolüm de Kovadis piyesinde Venüs rolü. Evet, evet. Hatta bu piyeste toprağı bol olsun, aktör Karakaş vardı. Evet. Ondan bir çatışmam da oldu. Ben sahneye girmek için biraz geç kalınca halkın önünde "Neredesin, niye geç kaldın?" dedi. "Affedersiniz, Shakespeare'in İstanbul şubesi" dedim. Çok güzel. Çok... Evet. Böyle başladık tiyatroya. Peki Mehmetciğim, en çok sevdiğin piyesler veya bunlarda aldığın roller hangiler? Şöyle birkaç tane hatırındaysa. Vallahi ben operette oynadım. Tabii onu bilirim. Biliyorsun. Operetlerde Çardaş'ta Ferko rolü, Tarla Kuşu'nda Dede, Cevat Fehmi'nin paydosu var, onda muhtar. Aa, çok güzel, çok tipiktir. Sonra gene Cevat Fehmi'nin Harput'ta bir Amerikalı, onda bir deli komiser oynardım. Evet. Valla doğrusunu söyleyeyim mi, ben bütün rollerimi severek oynarım. Doğru. Sevmeden rol oynanmaz. Biliriz, biliriz. Yani piyes kötü de olsa senin aldığın rolle dirilir. Ben buna inanıyorum. İltifat Evet, ediyorsun. rica ederim, rica ederim. İltifat ediyoruz. Mehmet Bey, evde iş görür müsün? Hangi işleri daha iyi görürsün? Sonra bu sualin ikinci kısmı var. Ona cevap verdikten sonra şuna da cevap ver lütfen. Hangi yemekleri pişirebilirsiniz? Sonra bir de tarif isteyeceğim. Ha, sen hazırlıklı gelmişsin demek. Bana hangi yemekleri pişiriyorsun dediğine Yani göre. şimdi bu akşam o yemeklerden istiyorum manası da çıkmasın. Yok. Vallahi ben deli toplu adamım. Evet. Dağınıklıktan katiyen hoşlanmam. Ve et, balık, zerzevat yemeklerinde pişirmesini birazcık bilirim. Bilmem, yiyenler pek beğenirler falan. Mesela bir kuzu kızartması fırında sütle pişiririm. Ya nasıl oluyor? Ha, kuzu işte yıkanır et derler ama ben eti yıkamam. Eti yıkamam ben. Tepsiye kuzu butunu korum. Üzerine domates ise domates, değilse salça. Onun üzerine de yağ sürerim. Hafif de biraz limon üstüne sürdükten sonra sütü içerisine dökerim. Evet. Fırına korup çevire çevire onu fırında pişiririm ve her çevirişimde de sütten biraz üzerine dökerim. İlave ederim. Bu pek tatlı, yani sosu da güzel olur bunun. Sütü galiba şey için koyuyorsun, yanmasın diye. Yanmasın, Yani gayet kızarmasındaki yavaşlığı temin için. Gayet tabii. Evet. Sütle beraber pişti mi pek tatlı olur. Yumuşak falan.
Evet. İnşallah bahara sağ kalır yeriz. Kapamasını da güzel yaparım. O zaman inşallah ikisini beraber yeriz. Öyleyse inşallah. Efendim, halk ve tiyatro konusunda. Evet. Bu kadar. Kaç sene oldu tiyatroya başlayalı? Aşağı yukarı 39. 39 senelik tecrübeden sonra halk ve tiyatro konusunda neler düşünüyorsun Mehmetciğim? Vallahi çok mühim bir sual bu ama vereceğiz cevabını aklımızın erebildiği Estağfurullah, kadar. estağfurullah. Eski senelere nispetle halk şimdi tiyatroya daha fazla rağbet ediyor. Evet. Biraz evvel de söyledim. Bir vakitler operat oynardım. Bu meşhur Yunanlı artist vardı Zozo Dalmas. Ha, Zozo Dalmas dedin. Yahu, dinince dinlensin. Sağ mı, öldü mü? Hayır, sağ. Sağ. Fakat pek perişanmış. Evet. Atina'da pek perişan vaziyetteymiş. Çok güzel artist. Evet, çok güzel artist. O zaman İstanbul'u kırdı geçirdi. Tokatlayan'da da bir ayna kırmıştı. Evet. Meşhur. Kitabını yazardı. Evet. Safahat'ın kitabını yazardı. Allah Allah. Vallahi. Çok güzel. Evet, rahmetli Atatürk devrinde isim yapmış bir yabancı sanatkar. Atatürk'ün Allah rahmet eylesin sofrasında Zozo Dalmas'la bulundu. Evet, Atatürk Rumca bilirdi. evet. Bunlar Rumca konuştu. Evet. Ve buna bir sual sordu. Venizilos'u mu seversin, Kondilis'i mi seversin dedi. Ha, enteresan çok. Enteresan. Venizilos'u dedi. Evet. Zozo Dalmas. Çünkü Venizelos cumhuriyetçi. Evet, O taraf. Tamam, çok güzel. Halk ve tiyatro konusu demiştin. Onu anlatayım Manas. O Zozo Dalmas'la beraber oynadığımız vakitler salonda 25 kişi ya bulunur ya bulunmazdı. Evet. Biz o zamanlar ortak çalışırdık. 25 kuruş hisseme düştüğü zaman bayram ederdim. Çünkü sıcak bir işkembe çorbası içebileceğim ve tütüncüden de 10 tek sigara alacağım. Evet. O zaman hem çorbasını içmiş hem sigarası olan bir adamım. Roşit kadar hayatımdan memnunum. Çok güzel. Bugün halkın beğendiği, daha doğrusu seyircinin kendi dünyasına hitap eden eser verdim mi iş yapmama imkan yok. Evet. Bu özel tiyatrolar için böyle. Evet. Yani böyle olmalı diye düşünüyorum. Şehir ve devlet tiyatroları da dünya edebiyatından örnekler veriyorlar da zaten. Evet. Değil mi? Bu iki taraftan da faydalı oluyor. Evet. Bir yazarlarımız bunları seyredince tiyatro tekniğine daha vakıf oluyorlar. Seyirci de bu eserlerde bir şeyler bulmuşsa zaten o eserde tutmuş oluyor. Salon dolup boşalıyor. Ama bize, Evet. yani kendi anlayışımıza aykırı bazı piyesler oynanıyor ki o zaman seyirci de bir şey anlamıyor. Evet. Zaten bu halk ve tiyatro konusunda bakicim 3 türlü seyirci var. Birisi oynanan herhangi bir ecnebi eserde ben Avrupa'da seyrettim diyor. Küçümsüyor gelmiyor. Evet. Bir kısmı tiyatroya gittim demek için geliyor. Evet. Bir kısmı da etrafı dinledikten sonra, Evet. reklamını dinledikten sonra geliyor ki işte bu tutan eser. Tutan eser. Mesela ben sahneye konup da bir gece oynandıktan sonra kalkan birçok eserler bilirim. Evet. Doğru. Peki, piyes yazarı olarak sanatı mı yoksa tiyatro sanatkarlarını koruyan eserleri mi düşünürsünüz? Çünkü senin piyeslerin de var. Evet. Onun için bu suali Benimki- sormakta haklıyım. Vallahi üstadım benimkilere piyes demek doğru değil. Benimkiler Estağfurullah. deneme. Estağfurullah. Deneme. Estağfurullah. Bana evvela sanatı sonra tiyatro sanatkarını düşünmek lazım. Çünkü sanatkar rolünü sevmezse oynayamaz. Doğru. Oynamayınca da eser tutmaz. Evet. Bunu at başı götürmek lazım ki hem yazar memnun olsun hem oyuncu memnun olsun. Evet. Değil mi? Peki, kafamı kurcalayan bir sual var. Soracağım. Şimdi dünyada biliyoruz ki bir Japon tiyatrosu var, bir Çin tiyatrosu Evet, var, bir evet. Fin tiyatrosu var. Bu milli karakteriyle tanınıyor. Efendim, devir bakımından, kıyafet bakımından, tarih bakımından Evet. bir özellik gösteriyor Tabii. bunlar, bu tiyatrolar. Şimdi biz batıya teveccüh ettikten sonra Evet. milli tiyatronun karakterini Evet.
biraz yani kontinental, umumi hale getirdik. Beynelmilel tiyatroya doğru temayül ediyoruz. Evet. Ve milli tiyatromuzun karakteri zannederim bu arada kayboluyor. Ha. Evet. Şimdi bunun için bir şey düşünür müsün? Mesela bir turist geldiği zaman Türkiye'ye, değil mi? Bir Evet. Türk tiyatrosu göstermek lazım. Ha, işte ben tiyatrolarımız dünya edebiyatından numuneler veriyorlar zaten. Evet. Özel tiyatrolarda bu işi hisselerine düştüklüğü kadar yapıyorlar. Ama işte ben temas ettiğin noktaya şöyle bir cevap vermek istiyor. Daha doğrusu gönlüm istiyor. Bu turist bakımından da faydalı olur. Evet. Bir Türk tiyatrosu olsun. Evet. Burada yalnız mesela Müsahipzade Celal, Vefik Paşa, İbn Refik Ahmet Nuri gibi muharrirlerin eserleri oynansın. Gelen ecnebiler zaten Shakespeare'i, Sartre'ı falan filanı biliyorlar. Kendi Evet. memleketlerinde seyretmişler. Bir de bizim kabuklu cübbeli eserlerimizi seyretseler. Evet. Değil mi ya? Bu Osmanlı tiyatrosu, işte Türk tiyatrosu desek onlara. Sonra bunun bir faydası daha var. Evet. Yeni gençler, tiyatroya intisap eden yeni gençler bir gün bir müsahipzade oynayamayacaklar. O hale gelecek. O hale gelecek, oynayamayacaklar. Kavuk giymenin, fes giymenin, şalvar bağlamanın, hatta hotos kurmanın, hatta selam vermenin, eski tarz selam vermenin nasıl olduğunu bilmiyorlar. Evet. Malum selamın kendisine mahsus bir hüviyeti vardı. Haklısın. Haklısın. Değil mi ya? Geçen senelerde birinde bir eski piyeslerden biri oynuyordu. Şimdi piyesin ismi ve sanatkarın ismini söylemeye lüzum yok. Evet. Kandilli selam vermesi icap ediyor. Laubali bir selam Evet. verdi. Olmadı. Eski nesilden içeride bulunan seyirciler güldüler. Çok safi. Bunları bilen birkaç kişi kaldı zaten. Tabii. Hiç olmazsa böyle bir tiyatro ve bu tarzda eserlerde oynanacak olursa yeni yetişen gençler de bunları öğrenmiş olur. Benim kanaatim. Çok doğru, çok haklısın. Çok haklısın. Dostum, genç tiyatro sanatkarlarına bir tavsiyen, bir mesajın var mı? Bu kadar tecrübeden, bu kadar çileden, bu kadar görgüden sonra. Vallahi bunu şöyle anlatmak isterim. Yeni genç tiyatro arkadaşlarıma çok piyes okumalarını, çok tiyatro seyretmelerini rica edeceğim. Evet. Çünkü bu meslek bir umman. Doğru. Ben oldum dedikleri gün yanmışlardır. Bu mesleğin piri var. Her mesleğin piri olduğu bu mesleğin Tabii, de piri tabii. var. Mesela öyle zamanlarımız olur ki sahnede kuliste diş ağrısından kıvranırız. Sahneye girdiğimiz zaman diş ağrımızı duymayız, hissetmeyiz. İşte bu mesleğin piri herhalde. Tabii. Bize öyle geliyor. Sonra bu pir öyle bir tokat atar ki adama bir daha o sihirli tahtaya adım atamazlar. Evet, ve insana bir korku gelir artık ondan sonra. Gayet tabii. Geçen akşam genç sanatkarlardan biri yanıma sokuldu. Bana dedi ki, beyefendi bana rol verdiler. Ellerimi nereye koyayım? Çok ağır geliyor dedik. Çok güzel, çok güzel. Güldüm. Çünkü her amatör aynı hastalığa tutulur. Evet. Ve ben hatta 15-20 sene sahnede çalışanlarda da aynı hastalığı gördüm. Evet. Biliyorum. Elleri kullanamaz. Elleri fazla gelir. Ağır gelir. Evet. Ağır gelir. Hatta bazı hanım arkadaşlar bu yüzden ellerine mendil alırlar. Mütemadiyen sahnede mendille oynarlar. Evet. Ya. Onun için yeni genç arkadaşlara benim ricam şu. Bu mesleğe aşk ile bağlanıp iyi meşk etmelerini tavsiye edeceğim. Çünkü tiyatro zor iştir. Evet, çok doğru. Sevgili Mehmet Karaca. Canım. Ardında bir yığın hatıra var. Daha da Allah Türk sahnesinde sana uzun ömür versin. Allah hepimiz onu. Fakat çok sevgili arkadaşlar kaybettik. Evet. Son yıllarda bilhassa. Evet. Sana müşkil bir sual soracağım. 3 tane kaybettiğimiz sahne değerlerinden isim verebilir misin? Çok sevdiğim. Bakıcığım, bana hakikaten çok zor, çok ağır bir sual sordu. Valla bu 3 sanatkardan birini Raşit Rıza merhum, Onu söyleyeceğini tahmin ettim. ikincisi Halide Pişkin, üçüncüsü de Reşit Baran. Evet. Ama müsaade edersen ben bir dördüncüsünü de ilave edeyim.
Hazım. Hiç şüphesiz. Çok severdim merhumu. Hiç şüphesiz doğru. Beraber oynadığımız zaman hayran olurdum. Ben bu kadar kuvvetli komedyen görmedim. Evet. Ondan bir hikayem var. Lütfet. Boks şampiyonu diye bir komedi oynuyoruz. Eser icabı ben peşeker, o komik. Evet. Diyelim. Karısına yalan söylüyor. Göya boks oynuyormuş, boks maçına gitmiş, boksörlük yapıyormuş. Ben de boks terimlerini biliyorum. O boks terimlerine ait laflar söylüyorum kendisine sahnede. Mesela ring dersem karısına dönüyor, wink wink diyor. Mesela bir swing dersem karısına dönüyor, rakibim bana bir sümük attı diyor falan. Bu tarzda bir tekerleme yapıyoruz. Biraz fazla uzadı bu, ahali de gülüyor, birdenbire döndü, dedi ki yahu sen beni Kel Hasan'a çevirdin burada dedi. Güzel. Evet. Allah hepsine rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Efendim, bu programın bir adeti var Mehmetciğim. Nedir o canım? Programı kaparken soruyoruz. Değerli zevata. Aman efendim, rica ederim. Hangi musikiyi seversin? Alaturka mı, alafranga mı diyoruz? Alaturkayı seversen hangisini istiyorsun? Alafrangayı seversen hangi parçayı istiyorsun diyoruz. Evvela sen şimdi alaturkayı mı seversin, alafrangayı mı? Vallahi Alaturka olsun da ne olursa olsun. Evet. Çünkü Alaturka'da ben kendimi buluyorum. Bir defa adımı koyarlarken kulağıma ezan okumuşlar. Biraz daha kabalaşmışım, sokakta macuncunun klarnetini duymuşum. Daha sonra müezzinin ezanını dinlemişim. Onun için Alaturka'yı çok severim. Bayılırım Alaturka'ya. Peki ne çalalım? Valla Sadullah Ağa'nın "Ne diyeyim sahni çemen seyrini cananım yok" şarkısını pek severim. Çok güzel, ben de severim. Bir yanımca salınır, servi hıramanım yok. Evet. Mehmetciğim çok teşekkür ederiz. Seni çok yorduk. Asıl ben teşekkür ederim. Hatırlayıp bana geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim, lütfettin.